Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda yine sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu sorular genellikle Litvanya'ya gittikten sonra sorduğunuz sorular şeklinde olacak. İlk videoda gitmeden önce sorduğunuz soruları cevaplamıştım. Bu videoda da gittikten sonra sorduğunuz soruları cevaplayacağım. İlk olarak Vilnius Havalimanı'na indiğinizde ne yapmanız gerektiği ile ilgili sorular geliyor. Havalimanına indiğinizde zaten bir topluluk oluyor. Bu topluluğu izleyerek, onları takip ederek işlemlerinizi zaten yapabiliyorsunuz. Bagajınızı aldınız ve pasaport kontrolünden de geçtiniz. Daha sonra ilk yapmanız gereken şey bir hat almak. Çünkü internet lazım size orada. Bu hattı da havalimanının içinden alabilirsiniz. Havalimanının içinde küçük büfe tarzı bir yer var. Orada satılıyor. Ücreti de 3-3,5 euroydu. Hatta ben daha önce saklamıştım. Onları da göstereyim. Bir tanesi bu. İsmi Labas. Hattın 8 GB. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 3 euroya falan almıştım. 8 GB internet vardı. 120 dakika vardı bir de. Onun dışında yine bu hattı da kullandım. Bu da Aziz hat. Yine 8 GB. Bu da 3 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Bu havalimanında satılıyor mu bilmiyorum ama genellikle Labas oluyor diye hatırlıyorum. Ama bunları da marketlerden falan bulabiliyorsunuz. Bunu 2,5 euroya almıştım mesela. İndirimdeydi. 16 GB'tı. Aziz hat bu da. Şu şekilde yazıyor. Ve Labas. Bunları kullanabilirsiniz. Bunların dışında yine birkaç tane daha hat firmaları var. Onları denemedim. Sadece Labas ve Aziz denedim. Bunları kullanabilirsiniz. Gayet güzeldi. Şundan da bahsedeyim. Bu hatların arkasında nasıl kullanacağınızla ilgili detaylı bilgiler yazıyor. Zaten bir numarayı arıyorsunuz, SMS gönderiyorsunuz falan. Burada madde yazıyor. Bunları okuyarak rahatlıkla hattınızı açabilirsiniz. Mesela bu 16 GB'lık olan da aynı zamanda 200 dakika var. 1500 SMS var ve Facebook, Messenger ve Spotify sınırsız bir ay boyunca. O şekildeydi hat. Yine bunları marketlerden de alabilirsiniz. Havalimanı içinden de alabilirsiniz. Artık siz nasıl uygun görürseniz o şekilde alırsınız. Hat işini hallettiniz diyelim. Artık internetiniz var. Ve ilk yapmanız gereken şey Bolt uygulamasını indirmek olsun. Çünkü havalimanı şehir merkezinin biraz dışında. Bu yüzden oraya taksi yardımıyla gitmeniz gerekiyor. Bunun için de Bolt uygulamasını tavsiye ederim. Bolt uygulamasını indirdiğinizde çevrenizde bu Bolt uygulamasını kullanan sürücüleri görüyorsunuz. Aynı Uber gibi. Burada da sürücüyü çağırıyorsunuz. Sizin bulunduğu konuma geliyor. Sizi gitmek istediğiniz yere götürüyor. Bunların ücretleri de çok fazla değil. Zaten tek başınıza olmazsanız daha iyi olur. Birkaç kişiyle binerseniz yine daha uyguna gelir. Bu Bolt uygulamasını kullanarak eğer Vilnius'a gidecekseniz, Vilnius şehir merkezine gidecekseniz bununla gidebilirsiniz. Veya başka bir şehre gidecekseniz, örneğin Klaipėda, Šiauliai veya Kaunas'a gidecekseniz yine Bolt uygulamasıyla tren istasyonuna veya otobüs istasyonuna gidebilirsiniz. Oradan da treninize veya otobüsünüze binersiniz. Yine bu uygulamaların nasıl kullandığı ile ilgili ayrı bir video yapmıştım. Onu da yukarıdaki kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve yine aynı zamanda tren ve otobüs biletlerini nasıl alacağınızı bilmiyorsanız bunlarla ilgili de bir video yapmıştım. Yine o video için de yukarı tıklayabilirsiniz. Eğer Vilnius'a geç saatlerde indiyseniz ve gideceğiniz şehre otobüs veya tren yoksa Vilnius'ta kalmanız gerekiyor. Bunun için de size birkaç link bırakacağım açıklama kısmına. Oradaki linklerden bir günlük veya birkaç günlük kiralık dairelere bakabilirsiniz. Onları yine açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Bu şekilde Vilnius'ta bir gün geçirip ertesi gün gideceğiniz şehre gidebilirsiniz. Veya birkaç gün Vilnius'ta kalıp Vilnius'u gezip ondan sonra gideceğiniz şehre gidebilirsiniz. Bir sonraki sorumuz da genelde ben Klaipėda'da okuduğum için Klaipėda'ya indiğimde yurda veya gideceğim başka konaklama yerine nasıl gidebilirim şeklinde oluyordu. Bu soruya da şöyle cevap verebilirim. Öncelikle Klaipėda tren istasyonunda indiğinizde veya yine otobüs istasyonunda da indiğinizde, ikisi çok yakın birbirine, birkaç seçeneğiniz var. Bunlardan bir tanesi toplu taşıma, otobüsü kullanabilirsiniz. Bunun için de yine e-ticket Klaipėda uygulamasını indirerek online bir şekilde otobüs bileti alabilirsiniz toplu taşıma için. Veya Stibi uygulamasını indirip bir araç kiralayarak bununla da gidebilirsiniz. Veya yine Bolt uygulamasını kullanarak gideceğiniz yere adresini girerek bu şekilde de gidebilirsiniz. Bunlardan en uygunu otobüs olur, toplu taşıma olur. Ancak yanınızda çantalarınız, valizleriniz olacağı için
Belki de Bolt uygulamasını kullanmak daha mantıklı gibi duruyor. Buna yine siz karar verirsiniz. Bunlardan birini kullanarak artık yurda yerleştiniz diyelim. Biraz daha yurt hakkında gelen sorulara cevap vereyim. Bununla ilgili birçok soruya zaten daha önceki videolarımda da cevap vermiştim. Ancak söylediğim gibi bunların hepsinin bir video şeklinde olmasını düşündüm. Ve o yüzden bu iki video serisinde bütün sorularınızı cevaplamaya çalıştım. KVK Üniversitesi'nin yurdu Debreceno diye bir yerde. Bu yurt hakkında genelde şöyle sorular da geliyor. Tek kişilik odalar var mı? Kaç kişilik odalar var? Mutfak, banyo veya ortak alan nasıl gibi sorular geliyor. Bunların hepsine de şöyle cevap vereyim. Öncelikle tek kişilik oda seçme imkanınız yok. Odalar 2 kişilikten başlıyor. Sadece şöyle yapabilirsiniz. 2 kişilik odayı seçtiniz. Yanınızda biri yoksa ancak tek kalabilirsiniz. Bu şekilde olabilir. Onun dışında odalar en az 2 kişilik ve en fazla da yanlış hatırlamıyorsam 5 kişilikti. Bu yurdun içerisinde hem kızlar hem erkekler kalıyor. Yani ortak bir yurt. Yurtla ilgili genel bir video çekmiştim zaten. İlk girdiğinizde sol tarafta bir lobi kalıyor. Yine onun yanında bir study room var, çalışma odası. Onun yanında da bir çamaşırhane var. Bu kattaki odaları, mutfağı bir tane. Bir üst kata çıktığınızda yine orada da Erasmus öğrencileri kalıyor. Buranın mutfağı 2 tane ve banyosu da 2 tane. Birinci katın bir mutfağı ve bir banyosu var. İkinci katın 2 mutfağı ve 2 banyosu var. Yine mutfak ve banyo yan yana. Bu biraz tuhaftı. Ama hem mutfak konusunda hem de banyo konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Zaten bazı odaların kendi banyosu bile var. Bu odaları yakalayabilirseniz gayet iyi olur. Yurt genel olarak bu şekilde. Zaten bir süre sonra artık alışıyorsunuz. Bir şeyleri görmezden gelmeye başlıyorsunuz. Ve zaten böyle çok gezmeyi düşünüyorsanız da yurtta çok fazla durmayacaksınız. Sadece uyumak için kullanacaksınız. O yüzden gayet ideal bir yurt. Çok iyi de değil, çok kötü bir yurt da değil. Gayet normal, sıradan bir yurt. Bir diğer soru da yurt ücretini nasıl yatıracağım sorusu. Bu yurt ücretini nakit olarak elden vermiyorsunuz. Bunun için post ofise gitmeniz gerekiyor. Post ofiste yurda yakın bir yerde var. Onun konumunu da yine açıklama kısmına bırakırım. Oraya gidiyorsunuz ve işte ben KVK Üniversitesi'nde veya hangi üniversitedeyseniz oradan geliyorum. İşte yurdumun ücretini yatırmak istiyorum falan derseniz bir de size bir form veriyorlar yurttan, bir payment form. Bu formu da gösterirseniz zaten post ofisten rahatlıkla yatırabiliyorsunuz. Oradaki çalışan zaten İngilizce biliyor ve anlıyor sizi. Yurt ücretini de bu şekilde yatırıyorsunuz. Yurt ücretini ilk ay hem yurt ücretinin kendisini yatırıyorsunuz hem de depozito olarak yatırıyorsunuz. Yani 2 aylık yurt parası yatırıyor gibi düşünebilirsiniz. Bizim zamanımızda 90 euroydu ve 90 euro da depozito ödemiştik. Toplamda ilk ay 180 euro yatırmıştım. Şu an son ücreti ne kadar bilmiyorum. Belki de değişmemiştir. Aynıdır. Gelelim yine en çok sorduğunuz sorulardan birine. Bu soruda bankamatikten nasıl para çekerim sorusu. Bunu daha önce yine yanıtlamıştım. Öncelikle zaten gitmeden önce kartınızı yurt dışına açtırmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ve aynı zamanda SMS onayı almak için de hattınızı yurt dışına açtırmanız gerekiyor. Bütün bunları tamamladığınızda bankamatiğe gidiyorsunuz. Litvanya'daki bankalardan en az komisyon alanı Swedbank diye biliyorum. Aynı zamanda SEB diye bir banka var. SEB'den daha önce para çeken arkadaşım oldu ancak çok fazla komisyon aldığını söyledi. Ben genellikle Swedbank'tan çektim. Birinde 3 euroluk bir komisyon aldı, diğerinde de 5 euroluk bir komisyon almıştı galiba. Kesintiler, komisyonlar bu şekilde oluyor. Bazı arkadaşlar çeşitli uygulamalar kullanarak oraya da atabiliyor parasını, oradan da çekebiliyor. Ancak bu uygulamaları denemediğim için bu uygulamalar hakkında hiçbir bilgim yok. O yüzden bir şey söyleyemem. Yine gitmeden önce yatarsa hibeniz, yarısını alırsınız yanına, yarısını da orada çekersiniz. Veya işte ne kadar götürüyorsanız yanınızda o şekilde götürürsünüz. Zaten kartınızı bankamatiğe taktığınızda İngilizce oluyor ekran ve rahatlıkla çekiyorsunuz ne kadar çekmek istiyorsanız. Buradaki bankamatikten nasıl para çekiyorsanız orada da o şekilde çekiyorsunuz. O konuda zorlanmazsınız. Bir diğer çok sorulan soru da hangi marketten alışveriş yaparsam daha uygun olur sorusu. Marketlerde şu şekilde oluyor olay. Genellikle Lidl'dan alışveriş yapmıştım ben. Lidl'da daha çok indirim oluyor ve ürünleri daha uygun oluyordu. Ancak yine bu ürüne göre değişiyor. Bazı ürünlerde Maxima'da daha ucuz oluyor. 2'yi fazla kullanmamıştım ben. 2 bir tık daha pahalı diğerlerine göre. Genellikle Lidl'ı ve Maxima'yı kullanabilirsiniz.
Yine bu marketlerin indirimlerini takip edebileceğiniz bir uygulama var. Bununla ilgili de bir video yapmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz bu uygulamaları tanıttığım videoda. Bir diğer çok gelen soru da kıyafetlerle ilgili oluyor. Oraya kıyafet götürmeli miyim? Oradan alsam daha uygun olur mu gibi sorular. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Siz kıyafetlerinizi normal götürün. Orada çok fazla böyle ucuz kıyafet bulmanız biraz zor oluyor. Genellikle ikinci el bakıyorsunuz. İkinci elde Humana, Gaussa ve Vikinga diye çeşitli mağazalar var. Bu mağazalarda ikinci el kıyafetler oluyor. Oralardan alabilirsiniz. Veya diğer mağazalardan indirimli bir şekilde olursa alabiliyorsunuz ancak. Onun dışında biraz pahalı oluyor kıyafet. Bu ikinci el kıyafet satan mağazalarda da ürünler genellikle çok iyi de olmuyor aslında. Böyle çok nadir şekilde yakalarsanız alabiliyorsunuz. O yüzden siz kendi kıyafetinizi götürün derim. İndirimde olan bir şey olursa da ekstra alırsınız. Biraz da bu okul durumuna gelelim şimdi. Okuldaki hocaların İngilizce seviyesi hakkında biraz konuşalım. Yine bununla ilgili de çok soru geliyor. Hocaların İngilizce seviyesi şu şekilde. Genellikle fena değil diyebilirim. Ancak İngilizcesi iyi olan hocalar da var, iyi olmayan hocalar da var. Bizden daha kötü olan hocalar da var. İtiraf etmek gerekirse bunu da söylemeliyim. Bir hocamızın İngilizcesi gerçekten biraz kötüydü diyebilirim. Ancak yine de bir şekilde anlaşıyorsunuz. Basit bir seviyede de olsa bir şekilde konuşup anlaşmanız gerekiyor zaten. Bazı hocaların da İngilizce seviyesi çok iyi. Ama bunu kötü anlamda anlamayın. Hocalar zaten sizin ana dilinizin İngilizce olmadığını biliyor ve size ona göre davranıyor. Yine derslerde benim İngilizce seviyem yeterli olur mu diye de çok soru alıyorum. Bu durumdan da kesinlikle korkmayın derim. İngilizce seviyeniz çok iyi olmasa veya iyi olmasa bile anlaşıyorsunuz yani illaki. Zaten Erasmus'u kazandıysanız ve buralara kadar geldiyseniz belli bir İngilizce seviyeniz vardır. O seviyede size çok rahatlıkla yeter. Ki zaten yurttaki diğer yabancı arkadaşlarla da konuştukça İngilizcenizi biraz ilerletiyorsunuz. Şimdi sınav konusuna gelelim. Sınavlar nasıl oluyor? Hocalar sınav yapıyorlar mı yoksa genellikle sunum şeklinde mi oluyor gibi sorular da geliyor. Öncelikle bizim zamanımızda online olduğu için şöyle söyleyebilirim. Bazı derslerde sınavlar olmuştu. Bazı derslerde de sunum yapıp geçmiştik. Herhangi bir sınava girmemiştik. Ben 5 ders almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 2 dersten sadece sınava girmiştim. Diğer 3 dersi sunum yapıp geçmiştim. Bu yine hocanın inisiyatifinde bir şey. O yüzden bu konu hakkında da net bir şey söyleyemem. Yine bizim dönemimizde online olduğu için yüz yüze eğitimde durum nasıl onu bilmiyorum. Bir de devamsızlık durumu var. Devamsızlıkla ilgili de çok soru geliyor. Devamsızlık konusu şöyle. Katılmadığım dersler oluyordu. Bu durumda hoca soruyordu bana niye katılmadın diye. Ben de bir gerekçe sunuyordum ve tamam deyip geçiştiriyordu. Bu konuda bir sıkıntı yaşamadım. Ama yine bu hocaya göre de değişebilir. Sizin bölümünüze göre de değişebilir. Benim bölümüm finanstı mesela. Ve hocalar çok sıkıntı yapmıyordu. Genellikle bir gerekçe sunduğunuzda tamam deyip geçiyordu. Yani devamsızlık şu kadar diye kesin bir net sayı veremem. Çünkü öyle bir sayı yoktu. Bunu yine siz gittiğinizde hocanızla konuşup bir şekilde bu durumu da açıklığa kavuşturabilirsiniz artık öyle diyeyim. Yine çok merak ettiğiniz ve çok sorduğunuz sorulardan bir diğeri de diğer ülkelere nasıl seyahat edebilirim? Bunun için en mantıklı yol uçakla seyahat etmek gibi duruyor. Bizim dönemimizde biz uçakla seyahat edememiştik. Aşı konusu henüz yaygın değildi ve bir test sunmamız gerekiyordu. PCR testi sunmamız gerekiyordu. Bu yüzden artık aşı olayları da tamamlandığında uçakla seyahat edebilirsiniz. Bunun için de benim bildiğim Ryanair var, Wizz Air var. Bunları kullanarak çok uygun fiyata Avrupa'nın çeşitli ülkelerine seyahat edebiliyorsunuz. Bu ücretlerde 5 euro 10 euro civarı oluyor. Yani 5 euroya Litvanya'dan atıyorum Almanya'ya, İspanya'ya gidebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Yine otobüsle veya trenle Avrupa'yı gezmek isteyenler varsa bunun için de tren istasyonuna veya otobüs istasyonuna giderek sorabilirsiniz. Çünkü bu konuda tam bir net bilgim yok benim. O yüzden bir şey söyleyemem. Ama en mantıklı olanı hem en hızlı hem de en uygun fiyatla uçakla seyahat etmek gibi duruyor. Bu şekilde günübirlik bile gidip gelebilirsiniz. Ancak bunun da şöyle bir dezavantajı oluyor. Bilet bulma konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz.
Bu yüzden bir uçuş planı oluşturup biletinizi önceden almanız gerekiyor. Bu konu hakkında da söyleyeceklerim bu kadardı. Bir diğer sorumuz da yine çok sorulan bir soru. Orada ırkçılık var mı? Oradaki sosyal yaşam nasıl gibi sorular. Litvanya'daki insanlar sizin nereli olduğunuzla çok da ilgilenmiyor aslında. Size gayet normal, sıradan biri gibi davranıyorlar. Genellikle gençlerle iletişim kurduğunuzda daha olumlu dönüşler alıyorsunuz. Yaşlı insanlar biraz daha çekimser davranıyor diyeyim. Irkçılık konusuna gelecek olursak, ben herhangi bir ırkçılıkla karşılaşmadım orada. 4,5 ay boyunca yaşadım ve birçok insanla da görüştüm, konuştum. Ama herhangi bir ırkçılık yaşamadım. Aksine Türk olduğumu söylediğimde daha sıcak davrananlar bile olmuştu. Örneğin otobüs durağında otobüs beklerken bir adam yanımıza oturmuştu ve bizimle konuşmaya çalıştı. Türk olduğumuzu öğrendiğinde işte biraz Türkiye'den bahsetti. Türk sanatçılardan bahsetti. Mesela Tarkan'ı bildiğini söyledi. Tarkan'ın bir şarkısını dinletti bize. Gayet sıcak davranmıştı. Ama yine de şunu unutmayın. Dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka ırkçılık yapan insanlar da olacaktır. Bunların zaten herhangi bir milletle veya ırkla alakalı olmadığını da biliyorsunuz zaten. Bu kişinin kendi karakteriyle ilgili bir şey. Böylesi insanlara denk gelirseniz de zaten umursamayıp gidin derim. Litvanya'ya indiğinizden ve geri döndüğünüzden itibaren soracağınız bütün soruları burada cevapladığımı düşünüyorum. Genellikle bu tarz sorular geliyordu ve bunları cevapladığımı düşünüyorum. Yine sorularınız olursa bana Instagram'dan da ve yorumlar kısmından da iletebilirsiniz. Şimdi gelelim intibak işlemine. İntibak işlemiyle ilgili başlı başına zaten bir video yapmıştım. Ve yine dönüş hibesiyle ilgili de bir video yapmıştım. Bunları da izleyebilirsiniz. O yüzden burada çok bahsetmeyi düşünmüyorum. O videoda bütün sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Sorduğunuz bütün sorulara cevap vermeye çalıştım bu 2 video boyunca. İlk video çok izlenmedi. Ben de dedim ikincisini de yapayım. Nasıl olsa insanlar izlemiyor. Direkt bana soruyor soruları. Bu konuda şikayetçi değilim. Ancak bazı sorularda biraz tuhaf oluyor. Ve çok kolay soruları da soruyorsunuz. Sorulmayacak soruları da soruyorsunuz. Yani Google kullanarak öğrenebileceğiniz soruları da soruyorsunuz. Bu biraz yoruyor beni açıkçası. Bu yüzden soru sorarken biraz daha düşünmenizi tavsiye ederim. Bunların dışında öğrenmek istediğiniz bir şey olursa yine bana Instagram'dan, yorumlar kısmından yazabilirsiniz söylediğim gibi. Son olarak hatırlatmak istediğim şey, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videoları da beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi, sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onun dışında bildiğiniz gibi YouTube'da bir katıl butonu var. Buradan kanallara destek olabiliyorsunuz. Yine destek olmak isterseniz de katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. O zamana kadar kendinize iyi bakın.